Agyantimandasya Agyanantarashalakaya Chakshunmilitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Upakaramayam Dadati Svavanantikam Namam Vishnavara Krishna Pisa Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachoyine Nirvishesha Shunyavadi Krishnadari Shatarine Vanchakapa Trivasha Kripa Sindhudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Purnima Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma Rāma Hare Hare. So first of all, I'd like to express my joy that I have the opportunity to visit you here in Istanbul. Her şeyden önce burada sizi İstanbul'da ziyaret etme şansı bulduğum için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. It's a place. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so just leave it like that. It's a place where I have never been before. Burası daha önce hiç bulunmadığım bir yer. And yes, I'm sure Prabhupada is very, very pleased. Ve eminim ki Prabhupada gerçekten çok memnun. That Krishna consciousness is also spreading in this part of the world. Dünyanın bu köşesinde de Krishna bilinci yayıldığı için çok memnun. Yes. Yeah, so today we celebrate Mahaprabhu's appearance in this world. Biz bugün Mahaprabhu'nun bu dünyadaki belirişini kutluyoruz. As you all know, the actual day is on Tuesday. Hepinizin de bildiği gibi esas doğum günü haftaya Salı günü olacak. Yes. And yeah, Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu, they do appear once in each day of Lord Brahma. Krishna ve Chaitanya Mahaprabhu, Lord Brahma'nın her bir gününde beliriyorlar. So in Lord Brahma's day, very long. Ve Lord Brahma'nın bir günü çok uzun sürüyor. So considering that 500 years ago is not so long, considering how long Lord Brahma's day is. Ve Brahma'nın bir günün ne kadar uzun sürdüğünü düşünecek olursak 500 yıl öncesi çok uzun da bir zaman önce değil. And Mahaprabhu appears as so-called Channa avatar. Ve Mahaprabhu da Channa avatar olarak geliyor. Which means that he is covered. He's not appearing as the Lord himself, but as his devotee. Bu da onun örtülü olduğu anlamına geliyor ve Rabbin kendisi olarak değil, onun adının olarak beliriyor. Yeah, so basically Krishna was thinking to himself that people only worship him according to rules and regulations. Krishna kendi kendine şöyle düşünüyordu. İnsanlar ona hep kural ve düzenlemelere bağlı kalarak ibadet ediyorlar. Krishna himself is not so attracted to that even. Ve Krishna kendisi de buna çok cezbe olmuyor aslında. Yes, and according to rules and regulations, if we worship the Lord like that, we can at the highest go to Vaikuntha. Rabbi bu şekilde kural ve düzenlemeleri takip ederek ibadet edersek en iyi ihtimalle Vaikuntha'ya gidebiliriz. But Goloka Vrindavan cannot be reached in that worship. Ama bu şekilde yapılan bir ibadetle Goloka Vrindavan'a ulaşmak mümkün değildir. Yes, so in that way the Lord felt some certain dissatisfaction. Bu şekilde de Rab bir türlü tatminiyetsizlik hissetti. That he hadn't given mankind the highest yet. Henüz insanoğluna en yüksek olanı vermemiş olduğu için. So and therefore he appeared as his own devotee. O yüzden de kendi adını olarak belirdi. In order to give mankind the very highest level of love of God. Bu şekilde Tanrı aşkının en yüksek seviyesini insanoğluna vermeyi başardı. And the amazing thing is that only in this fallen age of Kali Yuga can Goloka Vrindavan be reached.
Ve çok harika olan bir şey var ki bu en düşük olan Kali Yuga çağında Goloka Vrindavana ulaşılabiliyor. Only through chanting the holy name. Ve bu da sadece kutsal isimlerin söylenmesiyle mümkün oluyor. In all the other yugas, there were different processes of worship. Diğer tüm yugalarda bu tür ibadetin farklı yolları vardı. Like Satya Yuga, the process was meditation. Satya Yuga'da bunun yolu meditasyondu. Then Treta Yuga, process was sacrifice. Treta Yuga'da ise feragatlarda bulunmaktı. Dvaka Yuga was the process of deity worship. Vapara Yuga'da murti ibadeti yapmakta bunun yolu. But in these yugas, even though there were so much, people were so much more elevated, in these yugas people only could go to Vaikuntha. Ama bu çağlarda insanlar şu ankine göre çok daha yüksek bir aşamada olmalarına rağmen, yani çok daha nitelikli olmalarına rağmen en fazla gidebildikleri yer Vaikuntha'ydı. And the most fallen age is Kali Yuga. Ve bu çağlar içinde en düşük olan çağ Kali Yuga. Where people have so many bad habits, bad qualities. İnsanların birçok kötü niteliği bulunuyor ve birçok kötü alışkanlığı bulunuyor. The age of cheating and hypocrisy. İkiyüzlülüğün ve aldatmanın çağındayız. In this fallen age, Mahaprabhu has given the highest. Ve bu çağda Mahaprabhu bize en yüksek olan şeyi verdi. That's quite amazing if we think more deeply about it. Bunun hakkında biraz daha derinlemesine düşünecek olursak bu çok inanılmaz bir şey. So that's why Mahaprabhu is also called Namo Mahavadanyaya, the most merciful incarnation of the Lord. Bu nedenle de Rab Mahaprabhu'ya, yani Mat Chaitanya'ya enkarnasyonlar içinde en merhametli olan deniyor. Ama oradan deniyor. So let us, oh yeah, please everybody switch off your mobile phone. If you haven't done so, please do it now. Yapmadıysanız lütfen şimdi kapatabilirsiniz. Yeah, so let us remember how the Lord appeared in this world. Ve şimdi Rabbim bu dünyada nasıl belirlediğini hatırlayalım. So first of all, He never comes alone. Her şeyden önce o hiçbir zaman tek başına gelmiyor. Whenever the Lord appears, doesn't matter in which incarnation, He always brings His eternal associates along. Rab hangi enkarnasyonda olursa olsun her zaman ebedi birlikteliğindeki kişileri de beraberinde getiriyor. And they help Him to perform His pastimes. Ve onun keyif dolu meşgulelerini sergilemesine yardımcı oluyor onlar da. So actually recently we had a whole row of great personalities appearing. Ve son dönemde baktığımızda birçok büyük kişinin birbiri ardına aslında belirdiğini görüyoruz. Yes, we had Advaita Acharya appearing. When was that, in January or something? Ocak ayında Advaita Acharya'nın belirişini kutladık. So then we had Lord Nityananda appearing in February. Sonra Şubat ayında Rab Nityananda'nın belirişini kutladık. So and then quite a few more personalities. Narottam Thakur and who else came? Sonra tam Das Thakur belirdi bu süre içerisinde. Pundarik Vidyanidhi, a whole list of personalities. Yani büyük bir liste var bu şekilde. Büyük kişiliklerin belirdiği. Yes, so and then now finally Mahaprabhu appears. Ve nihayetinde şimdi Mahaprabhu ortaya çıkıyor. And he actually appeared on the urgent request of Advaita Acharya. Ve onun belirişinin nedeni de Advaita Acharya'nın ona yapmış olduğu bir acil durum çağrısıydı. Yes, actually you've heard already that I am preaching also in Bangladesh. Sanırım sen söyledin, ben Bangladeş'te de kṛṣṇa bilincini Actually, this, I have to say, this Turkish language is completely mysterious to me. Aslında bu Türkçenin benim için tamamıyla mistik olduğunu, anlaşılmadığını söylemeliyim. I pick up quite a bit of other languages, Russian and Bengali and so many languages, but Turkish, no idea. Diğer dillerden bir şey kapabiliyorum, Bengalce, Rusçadan ama Türkçeden konuşulduğunu hiçbir şey anlamıyorum. I understand enough Russian to notice when my translator doesn't say the right thing. Ben yani çevirmenim doğru şekilde çevirmediği zaman bunu anlayabilecek kadar Rusça anlıyorum. But Turkish, I have no clue what you're saying. Ama Türkçe söz konusu olduğunu söylediğinden hiçbir haberim yok.
but I'm sure your husband will correct you. Yeah, so anyway, Bangladesh, most of Mahaprabhu's associates actually come from that place. Bangladesh söz konusu olduğunda Chaitanya Mahaprabhu'nun birçok birliklerinde kişi oradan geliyor. Yes, because it's East Bengal. Çünkü orası Doğu Bengal. Bangladesh, Bangla means Bengal and Desh means the place. So Bangladesh is where all the Bengalis live. Bangla aslında Bengaller demek, Desh de yer demek. Bangladeş'te Bengallerin yaşadığı yer anlamında. Yes, there's so many holy places in connection with our Vaishnav heritage. Bizim Vaishnava mirasımızla ilgili birçok kutsal yer bulunuyor burada. Even Mahaprabhu's parents, Sachimata, Jagannath Mishra, they come from what is today Bangladesh. Mahaprabhu'nun yani annesi ve babası da Sachimata anne, babası da ikisi de yine bu Bangladeş'ten geliyorlar. And Mahaprabhu even appeared in Sachimata's womb when they were living in Bangladesh. Ve Mahaprabhu da aslında Sachimata annenin rahminde onlar Bangladeş'te yaşarlarken belirdi. Yeah, so the Hindus in Bangladesh, they say Mahaprabhu appeared in our country. Bangladeş'teki Hindular da Mahaprabhu bizim ülkemizde belirdi diyorlar. Yeah, and only about 2 months before Mahaprabhu appeared, they moved to Navadvip. Ve yani Mahaprabhu doğmadan 2 ay önce başka bir yere taşınıyorlar. So in any case, Advaita Acharya also comes from today's Bangladesh. Advaita Acharya da bugünkü Bangladeş'ten geliyor. So and he was calling out to the Lord to appear. Ve Rabbi belirmesi için çağrıda bulunuyordu. Yes. Usually the Lord appears in this world by some personality crying out for him. Genelde Rab bu dünyaya bir kişilik kendisini çağırdığında, onun için ağladığında belirir. Yes, so Advaita Acharya, he was so devastated looking how godless people were becoming. Advaita Acharya da gerçekten insanların ne kadar tanrısız yaşadıklarını gördüğünde bundan çok üzüntüye kapılmıştı. Yes, so therefore he was calling out, only you, my Lord, can save mankind. Ve ona çağrıda bulundu. Sadece sen Tanrım bu insanları kurtarabilirsin dedi. Yes, so and on the urgent appeal of Advaita Acharya, Mahaprabhu appeared. Ve Advaita Acharya kendisine bu şekilde bir aciliyet içinde yaklaştığı için Mahaprabhu belirdi. Yes. And interestingly, he appeared during a lunar eclipse. Ve bir ay tutulması esnasında belirdi ilginç bir şekilde. And usually people consider lunar eclipse not to be so auspicious. Ve genelde insanlar ay tutulmasının olduğu dönemin çok hayırlı bir dönem olmadığını düşünürler. Yes, but the planet Rahu covered the moon. Ama Rahu gezegeni ayı kapladı, örttü. Yes, because he was thinking Mahaprabhu is like the perfect moon. Çünkü o Mahaprabhu'nun mükemmel ay olduğunu düşünüyordu. So no need for this moon with some spots to be visible. O yüzden de üzerinde bazı lekeler olan o ayın görünmesine gerek olmadığını düşünüyordu. So therefore Rahu put himself in front of the moon. O yüzden de Rahu kendisini ayın önüne koydu. So and usually the tradition is that in lunar eclipses people take baths. Genelde gelenek şöyledir ki ay sunması sırasında insanlar banyo yaparlar. And they chant the holy name. Ve kutsal ismi zikrederler. So everybody in Navadvip area was taking baths either in the Ganga or in other areas in the ocean. Ve Navadvip'te bulunan herkes de ya Ganj Nehri'nde ya da diğer okyanusun diğer bölgelerinde banyo yapıyorlardı. And everybody was chanting the holy name. Ve herkes kutsal isimleri söylüyordu. Even those who were not Hindus. Hindu olmayanlar dahil. They were also chanting more or less out of joke, fun, making fun. Onlar da yani eğlenmek için onlar da söylüyorlardı. So in that way there was this very auspicious atmosphere created. Ve bu şekilde de çok hayırlı bir ortam ortaya çıkmıştı. Yes. So and then the whole world, the whole universe was overjoyed. Ve bütün
dünya, bütün evren aslında büyük bir mutluluğa kapıldı. There was great jubilation, demigods showering flowers from the upper planets. Daha yüksek gezegenlerden yarı tanrılar çiçekler sunuyorlardı, yağdırıyorlardı. Yes, so and everybody was overjoyed, feeling that something very, very special happened. Ve herkes çok büyük bir mutluluğa kapılmıştı. Çok çok özel bir şeyin gerçekleştiğini hissediyorlardı. Especially at Vedacharya, Haridas Thakur, they were dancing in ecstasy. Özellikle Advaita Acharya, Haridas Thakur, onlar büyük bir huşu içinde dans ediyorlardı. They knew that the Lord had appeared. Onlar Rabbin belirmiş olduğunu biliyorlardı. Whereas other people did not really know. Diğer insanların o kadar farkında değillerdi. Yes. And then Mahaprabhu's childhood pastimes, they were very, very charming. Ve Mahaprabhu'nun çocukluk meşgaleleri çok çok çekiciydi. We know also Krishna's pastimes were so charming, but Mahaprabhu also. Biliyoruz ki Kṛṣṇa'nın çocukluk meşgaleleri çok cezbedicidir. Ama Evet. Mahaprabhu'nunkiler de öyleydi. So already when he was a small baby, he would cry all the time until the ladies were chanting the holy name. Only then he stopped crying. Küçük bir bebekken dahi etrafındaki hanımlar kutsal isimleri söyleyene kadar ağlamayı kesmiyordu. Yes, so even as a baby he was teaching everybody to chant. Küçükken bir bebekken bile herkese Hare Kṛṣṇa mantrasını söylemeyi öğretiyordu. Yes. And actually Sachimata, she saw that all the demigods, they were coming to her house, taking darshan of the Lord. Ve Saçimata anne bütün yaratanların gelip Rabbin darshanını aldıklarını fark ediyordu. They were all very keen to greet the Lord in this world and take darshan. Onlar bu dünyaya gelmiş olan Rabbi selamlamak için ve onun darshanını almak için çok istekliydi. So then when Mahaprabhu was a little older, there was this nice little story where one Brahmana was visiting his house. Ve Mahaprabhu biraz büyüdüğünde bir Brahmana'nın evlerini ziyaret ettiğinde gerçekleşen çok tatlı bir hikaye vardı. And Mahaprabhu's parents had given him some boga to cook an offering. Ve Mahaprabhu'nun anne ve babası bu Brahmana'ya sunu yapması için bir takım bogalar vermişlerdi. So the Brahmana was cooking, and every time when he was doing the offering, Nimai was stealing it Ve and eating it. bu Brahmana yemeği pişirdikten sonra her seferinde sunacağı zaman Nimai ortaya çıkıyor ve o yemeği kapıyordu. Yes, and the Brahmana got very frustrated. What is this? This naughty child always stealing the offering from the altar, eating it. Ve bu Brahmana çok hayatına kapılmış, çok üzülmüştü. Bu ne şimdi demişti, bu çocuk geliyor altardan yemeği çalıyor Rabbin önünden. So then Nimai's parents were giving him the Brahmana again some boga, begged him, please cook again. Ve anne babası tekrar ona boga veriyorlardı ve lütfen tekrar pişir diyorlardı. Yes, but it happened first time, it happened second time. Aynı şey bir kere oldu, sonra tekrar oldu. So and then third time, everybody was already asleep in the house. Ve üçüncü kere Brahmana yemek yapmaya başladığında herkes uyuyordu evdeki. And actually Nimai's parents had locked him up so he wouldn't steal the offering again. Ve anne babası Nimai'yi hatta odasına kilitlemişlerdi ki gidip o sunuyu çalmasın diye. But still, even though he was locked away in a room, he still came by his mystic potencies and stole the offering a third time. Ve üçüncü kere de yine ev odasında kilitli olmasına rağmen mistik gücünü kullanarak o sunuyu çalmayı başardı. So, and then Nimai was explaining to the Brahmana, actually, you came already when I was here as Kṛṣṇa. Ve sonra Mahaprabhu ona açıkladı. Ben Kṛṣṇa olarak buradayken de gelmiştim. And then I played the same trick and stole your offering. Ve ben sana yine aynı numarayı yapıp senin sunularını çalmıştım o zaman da. Yes, so in that way Nimai was revealing himself to him. Bu şekilde Nimai kendini ona açıkladı. Yes, and this Brahmana was overwhelmed with love and was fainting in ecstasy. Ve bu Brahmana da aşktan çok büyük bir huşuya kapıldı ve orada bayıldı. So, and then very similar to Kṛṣṇa and Balaram, Nimai was also stealing all kinds of nice eatables from the neighbors.
Aynı Kṛṣṇa ve Balaram gibi Nimai da bütün komşulardan hoş olan yiyecekleri çalıyordu. He, just like Kṛṣṇa, he also broke the pots, the yogurt, buttermilk pots, Kṛṣṇa gibi pots, o da tereyağı kaplarını kırıyordu. and making all kinds of mischievous, naughty activities. Ve her türlü yaramazlığı yapıyordu. And he was also passing urine on the floor. O da yine yere çişini yapıyordu. And he was disturbing the babies, pinching them that they would cry. Ve bebekleri rahatsız ediyordu, onları çimdikliyordu. So and the ladies were complaining to Sachimata, "You naughty boys, always disturbing us." Ve diğer hanımlar da komşulardan Sachimata anneye şikayet ediyorlar. Seni yaramaz oğlum bizi rahatsız ediyor diye. Yes, and poor Sachimata, she was at a loss what to do with naughty Nimai. Ve Sachimata anne de kendi kendine düşünüyordu bu yaramaz Nimai'yi ne yapacağını. Also in those days, especially, it was the custom that the young girls would go to the Ganga and worshipping Katyayani. O zaman gelenek olduğu üzere genç kızlar Ganj'a gidip Katyayani'ye ibadet ediyorlar. Yes, in order to get a good husband. İyi bir eş elde edebilmek için yapıyorlardı. So Nima was going there and teasing them also. Ve Nimai de oraya gidip onlarla dalga geçiyordu. Stealing their offerings of milk sweets and all that. Onların yaptıkları tatlıları ya da sumuları da çalıyordu. Yes, and he was teasing the girls, saying, "You should worship me. After all the demigods, they are my maidservant." Ve o kızlara dalga geçiyordu, genç kızlarla. Bana ibadet etmeniz gerekiyor aslında. Bütün yarı tanrılar sonuçta benim hizmetkarlarım diyordu. And he was saying, "If you worship me, you will get all blessings. You will get a good husband and a long life and so much wealth." Ve bana ibadet ederseniz bütün takdirleri alacaksınız diyordu. İyi bir eşiniz olur, uzun bir yaşamınız olur, bütün zenginliklere sahip olabilirsiniz. But if you don't worship me, then you will get an old and ugly husband. Ama bana ibadet etmezseniz yaşlı ve çirkin bir kocanız olacak diyordu. And you will have 4 co-wives. Ve 4 tane de kuma getirecek üzerinde. Yeah, so of course the young girls got very scared. Tabii genç kızlar çok korkuyorlardı bunlardan. Which young girl would want to have a husband with 4 co-wives? Hangi genç kız 4 tane eşi olan bir adamla evlenmek ister? Yeah, so like that, Nimai was making so many tricks and joking pastimes. Bu şekilde Nimai birçok meşgale sergiliyordu. Yeah. Yeah, so what else? We can also remember that, of course, Kṛṣṇa, his purpose is to come to destroy the demons and to console and protect the devotees. Tabii ki bunu hatırlamalıyız. Kṛṣṇa'nın gelmesinin amacı iblisleri ortadan kaldırmak ve adananlarını teselli etmek. Yes, and especially in Kali Yuga, the devotee and the demon, they are in the same body. Ve özellikle Kali Yuga'da iblisler ve adananlar aynı bedende bulunuyorlar. Like in Satya Yuga, they were in different universes, demon and devotee, different universe. Satya Yuga'da adananlar ve iblisler birbirinden farklı evrenlerde bulunuyorlar. Then in Treta Yuga, they were on different planets. Treta Yuga'da ise farklı gezegenlerde yaşıyorlardı. In Dwapara Yuga, different countries. Ve Dwapara Yuga'da farklı ülkelerdeydiler. But Kali Yuga, in one body. Ama Kali Yuga'da aynı bedende. Yes, demon and devotee, we have also those both sides within our hearts. Bizim kalbimizde de hem iblis varlığı hem de adanan olma özelliği taşıyoruz. Yes, so the special thing about Mahaprabhu is that he comes with 2 main weapons how to destroy this demoniac side in the hearts of people. Ve Mahaprabhu ile ilgili özel olan şey de şu, o insanların kalbindeki bu iki farklı, yani bu iblis varlığı olan özellikleri ortadan kaldırmak için 2 tane silahla geliyor. Yes, one of these weapons is his beauty. O silahlardan biri onun güzelliği. Yes, that Mahaprabhu is so attractive
that he attracts everybody. Mahaprabhu o kadar cezbedici ki herkesi kendine çekiyor. And then the second weapon is the holy name. İkinci silah ise kutsal isimler. Yes, this is the special thing about Mahaprabhu's appearance, that he gives us this chanting of the holy name. Ve Mahaprabhu'nun belirişiyle ilgili özel olan şey de şu ki, o bize bu kutsal isimleri veriyor. Actually, one interesting thing is that we find in all religions this practice of chanting on the beads. Bu çok ilginç. Bütün geleneklerde yani tesbih üzerine mantra söyleme geleneğinin olduğunu görüyoruz. Right? In Christianity, people have the rosary. Yani Hristiyanlıkta bu var, tesbih çekiyorlar. And in Islam, people also have beads, right? Müslümanlar Yes. aynı şekilde tesbih çekiyorlar. Yes. Hindus also have beads. Hindular da bunu yapıyorlar. So, but in all religions, this chanting on the beads is getting more and more lost and forgotten. Ama tüm dinlere baktığımızda bu zikrin gittikçe unutulduğunu ve ortadan kalktığını görüyoruz. Yes, like in the Christian world, hardly anybody chants on the rosary. People don't do this anymore. Hristiyanlara baktığımızda çok nadir bir kişinin bunu yaptığını görüyoruz. Neredeyse ortadan kalkmış gibi. So, and that's why Mahaprabhu appears to re-establish this chanting on the beads for everyone. Ve Mahaprabhu tekrar, Mahaprabhu belirterek aslında bu tesbih çekmeyi herkes için tekrar güncelleştiriyor. Yes, so and through this chanting of the holy name, we kill this demoniac side in us. Ve bu şekilde kutsal isimleri söyleyerek içimizdeki o şeytani yönü aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Yes, it's highly purifying to chant the Mahamantra. Mahamantra'yı söylemek çok yüksek derecede arındırıcıdır. All these demoniac qualities like lust, anger, greed, all these get destroyed just by the power of the chanting of the holy name. Bütün bu şeytani özellikler, şehvet, öfke, açgözlülük, kutsal isimlerin söylenmesiyle ortadan kalkar. And actually it is quite an amazing thing to understand that Kṛṣṇa and the holy name, they're non-different. Ve bunu da anladığımızda bu çok harika geliyor. Yani Kṛṣṇa ve onun kutsal ismi aslında birbirinden farksızlar. Yes, so Kṛṣṇa, by his unlimited kindness and compassion, he extends himself into the material world by giving us his holy name. Ve Kṛṣṇa o inanılmaz potansiyeliyle aslında kendisini kutsal isimlere yayarak maddi dünyada bize kendisini bu şekilde veriyor. Let me ask you, who of you is in the habit of chanting the Mahamantra on the beads? Burada her gün yani Mahamantra'yı zikreden kim var tesbih üzerinde? Kaç kişi böyle bir alışkanlığa Let me sahip? see. Well, quite a few, but not everyone. Herkes değil ama birçok kişi var. So I guess Gaura Purnima is a great opportunity to try and start this chanting of the Mahamantra. Ve sanırım Gaura Purnima bunun için çok büyük bir fırsat. Yani tesbihlerine bir şekilde Mahamantra'yı söylemeye başlamak için. Yes, because that's what Mahaprabhu is bringing us. You know? Biliyorsunuz Mahaprabhu'nun bize getirdiği şey bu. Yes. So by chanting this Mahamantra, we can get exactly the same benefit as meeting the Lord face to face. Kutsal isimleri söyleyerek aslında Rab'le yüz yüze gelmişiz gibi aynı faydayı sağlayabiliriz. This is quite amazing if we think more deeply about it. Bunun hakkında biraz daha derinlemesine düşünecek olursak bu aslında çok harika bir şey. Yes, so we can personally associate with the Lord by chanting His holy name. Onun kutsal ismini söyleyerek biz kişisel olarak Rab'le birliktelik kurma şansına sahibiz. Yes. So and through this association with the holy name, we also kill this tendency of impersonalism in our hearts. Ve kutsal isimle bu şekilde birliktelik kurarak kalbimizdeki bu gayet şahsiyetçi eğilimleri de aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Yes, actually Lord Chaitanya Mahaprabhu demonstrated this also in his pastimes.
Rab Chaitanya Mahaprabhu aslında bunu da keyif dolu meşgalerinde sergiledi. Yes, like when he was in Navadvip, he was meeting in Srivas Thakur's house with many of his close associates. O Navadvip'te yaşarken Srivas Thakur'un evinde birçok yakın olduğu birliklerindeki kişiyle buluşuyordu. Yes, for 1 year they were meeting in a very confidential circle, and they were chanting and dancing together. Bir yıl boyunca onlar çok kapalı bir grup içerisinde birbirleriyle buluştular ve Hare Krişna mantrasını söyleyerek dans ettiler. Yes, that was like the very beginning of Lord Chaitanya Sankirtan movement. Bu Rab Chaitanya'nın Sankirtan hareketinin en başlangıç dönemindeydi. So, and after that, you know, Mahaprabhu was bringing the holy name into the streets of Navadvip. Ve sonra Mahaprabhu bu kutsal isimleri Navadvip'in sokaklarına yaydı. And not only Navadvip, but all around South India. Ve sadece Navadvip'te kalmadı, bütün Güney Hindistan'da bunu yaydı. And in India we have the city called Varanasi, Benares. Benares'te Varanasi denen bir şehir var Hindistan'da. It's like the headquarters of the impersonalists, the Mayavadis. Ve bu da gayri şahsiyetçiler, yani Mayavadilerin merkezi. Yes. And Mahaprabhu was there dancing and chanting the holy name, dancing through the streets of Benares. Ve Mahaprabhu Benares'in sokaklarında Hare Krişna mantrasını söyleyerek ve dans ederek dolaşıyordu. And this was actually a very revolutionary thing. Ve bu aslında bir devrim gibiydi. Until then, the sannyasis in India, they were only debating. O ana kadar yani Hindistan'daki sannyasiler sadece münazaralar yapıyorlar. Yes, they were debating, having philosophical debates and trying to win the debate. Onlar bu şekilde felsefi olan münazaralar yapıyorlardı ve yenmeye çalışıyorlardı birbirlerini. But Mahaprabhu was not debating, not in Varanasi anyway. Mahaprabhu ama bunu yapmıyordu, özellikle de Varanasi'deyken. He was also an expert in debating in Navadvip. Navadvip'te yaşarken o bu konuda da ne kadar uzman olduğunu göstermişti. Defeating so many personalists and personalities. Birçok gayri şahsiyetçi kişiliği aslında yenmişti, alt etmişti. Yes, but when he was coming to Varanasi, he was simply chanting the holy name and dancing. Ama Varanasi'ye geldiğinde kutsal isimleri söyleyerek dans ediyordu. And these Mayavadi sannyasis, they were asking him, what is this sentimental dancing, chanting? Why are you doing this? Ve Mayavadi sanyasiler de ona sordular, nedir bu duygusallık, yani bu şekilde dans edip şarkı söylemek? So then Mahaprabhu said, actually my spiritual master told me you are a fool. Ve Mahaprabhu da onlara şu şekilde cevap verdi. Aslında benim manevi öğretmenim benim bir ahmak olduğumu söyledi. You should simply chant the holy name and dance. Sadece kutsal isimleri söyleyip dans etmelisin dedi. And because he told me, therefore I'm doing it. O bana böyle dediği için ben de bunu yapıyorum. So of course Mahaprabhu was not a fool, definitely not. Tabii ki herkes bunu biliyordu. Yani Mahaprabhu bir ahmak değildi. But in Kali Yuga, we are pretty foolish. Ama Kali Yuga'da biz oldukça ahmak durumdayız. Yes. So for us to actually understand the vast literature, you know, the vast Vedic literatures, this is almost impossible. Yani çok geniş olan bu Vedic literatürleri anlamak bizim için neredeyse imkansız gibi. Of course, a little bit of basic philosophical knowledge we have to have. Tabii ki belli bir temel felsefi yani görüşe sahip olmamız gerekiyor, bilgiye. But the main process to become purified and actually go back home, back to Godhead, to the spiritual world, is really through chanting the holy name. Ama gerçekten Tanrı'ya ve spiritüel dünyaya geri dönmenin yolu aslında bu arınmanın yolu kutsal isimlerin söylenmesiyle mümkün oldu. Yeah, so therefore Mahaprabhu gave this answer, you know? O yüzden de Mahaprabhu bize bunu verdi. Saying, I am a fool. My guru told me I should dance and chant the holy name. Yani kendi örneğiyle bize gösterdi. Ben bir ahmağım dedi. Yani manevi öğretmenim ve bana bu isimleri söyle ve dans et dedi.
And then interestingly, Mahaprabhu converted many of these Mayavadi sannyasis in Benares and made them into Vaishnavas. Mahaprabhu bu Benares'teki Mayavadilerin yani gayri şahsiyetçinin birçoğunu dönüştürmeyi başardı ve onları bir adamın haline getirdi. Not through philosophical discussion, but simply by the power of the pure chanting of the holy name. Ve bunu felsefi konuşmalarla yapmadı, sadece kutsal isimlerin saflaştırıcı etkisiyle sağladı. Yes, and actually, Srila Prabhupada, he applied the same process. Aslında Srila Prabhupada da aynı şeyi yaptı. Yeah, many of you are probably familiar. Prabhupada in 1965, he went all the way to America. Belki birçoğunuz bundan haberdarsınızdır. 1965'te Srila Prabhupada batıya doğru bir yolculuğa çıktı. So, and New York was probably the modern headquarters of the Mayavadis, the modern Benares. Ve muhtemelen New York'ta modern bir Benares gibiydi ve Mayavadilerin merkeziydi. In those days, nobody believed into a supreme personality of Godhead. O zamanlarda Tanrı'nın yüce bir şahsı olabileceğine kimse inanmıyordu. So Prabhupada also, he did not establish this movement through logical arguments. Ve Srila Prabhupada da bu hareketi mantıki bazı argümanlarla kurmadı. But he used that same weapon that Mahaprabhu used. Ama o Mahaprabhu'nun kullandığı silahın aynısını kullandı. Simply by chanting the holy name in a very pure, sublime consciousness. Sadece çok saf ve muhteşem bir bilinçle kutsal isimleri söyledi. That transformed people's hearts who were also Mayavadi hippies. Ve Mayavadi hippie olan insanların kalbini dönüştürdü bu. Yeah, so, and from that the whole international Sankirtan movement started. Ve bu şekilde bütün uluslararası Sankirtan hareketi de başlamış oldu. Yeah, so in the same way we also have this impersonalism in our hearts also. Ve biz de aynı şekilde bu gayri şahsiyetçiliği taşıyoruz kalbimizde. So, and just by chanting the holy name, we can also kill this Mayavadi tendency in our hearts. Ve biz de kutsal isimleri söyleyerek kalbimizdeki bu Mayavadi eğilimlerini ortadan kaldırabiliriz. Yes, because especially in these modern days of Kali Yuga, people also become more and more impersonal with each other. Çünkü Kali Yuga'ya baktığımızda gittikçe insanların daha da gayri şahsiyetçi bir hale geldiklerini görüyoruz birbirlerine. Yes, especially in big cities, people often don't even know their next door neighbors. Özellikle de büyük şehirlerde insanlar komşularını dahi tanımıyorlar. And the relationships are being more and more disturbed, and people become more and more quarrelsome and arguing, fighting. İlişkiler gittikçe bozuluyor, insanlar daha zalimleşiyorlar, devamlı tartışıyorlar, kavga ediyorlar. So all these tendencies can be dissolved and subdued just by chanting the holy name. Bütün bu eğilimlerden sadece kutsal isimleri söyleyerek kurtulabiliriz. Also, when Mahaprabhu was, I thought it was good to keep it open a bit to have some fresh air. They're cold. Okay. When Mahaprabhu was traveling around South India, he also came to the forest of Jarikanda. Ve Mahaprabhu Güney Hindistan'da yolculuk yaparken Jarikanda ormanına geldi. Yes, and in Chaitanya Charitamrita we can also read this nice pastime which Mahaprabhu performed there. Ve biz Chaitanya Charitamrita'da Mahaprabhu'nun orada sergilemiş olduğu bu güzel keyif dolu meşgaleyi okuyabiliriz. That in Jarikanda forest there's so many wild animals. Jarikanda ormanında birçok vahşi hayvan yaşıyordu. There are elephants, tigers, filler, kaplanlar, deers, monkeys, geyikler, maymunlar, full of animals. Hayvanlarla doluydu bu orman. So, and when Mahaprabhu was chanting the holy name and dancing, all the animals came, they were attracted.
Ve Mahaprabhu bu kısa isimleri söyleyip dans ederken hayvanlar da ona cezboldular ve ona yaklaştılar. And they were all dancing and chanting also. Ve onlar da bu isimleri söyleyip dans etmeye başladılar. We have a nice painting in the Chaitanya Charitamrita where Mahaprabhu is dancing with all the animals in the forest. Chaitanya Mahaprabhu'nun bütün bu hayvanlarla dans ettiği çok güzel o meşgaleyle ilgili bir resim var Chaitanya Charitamrita. Yes, so and the holy name made these animals forget their tiger mentality, elephant mentality, monkey mentality. Ve bu kutsal isimler bu hayvanların sahip olduğu fil mentalitesini ya da bir kaplan mentalitesini veya maymun mentalitesini unutmalarını sağladı. And the tigers and deers were even embracing. Ve kaplanlar ve geyikler birbirine sarılıyorlardı bile. Usually tigers, deers, they don't like each other that much. Genelde kaplanlarla geyikler o kadar iyi anlaşamazlar. Or we can say they like each other so much that the tigers even eat the deers. Ya da diyebiliriz ki o kadar çok hoşlanıyorlar ki birbirlerinden kaplanlar geyikleri yiyorlar bile. But when Mahaprabhu was chanting the holy name, they were dancing and embracing and even kissing each other. Ama Mahaprabhu bu kutsal isimleri söylediğinde onlar dans ediyorlardı ve birbirlerine sarılıyorlardı. Something which they usually don't do. Genelde yapmadıkları bir şeyler yok. But that is the power of the holy name. Ama bu kutsal isimlerin gücünden kaynaklanıyor. That actually by chanting the holy name we forget that what kind of body we are temporarily in. Kutsal isimleri söylediğimizde şu anda içinde bulunduğumuz bedeni unutabiliyoruz. Yes, it gets us off the bodily platform, as we say. Yani diğer bir deyişle de bu bizi içinde bulunduğumuz bedensel platformdan uzaklaştırıyor. And in one sense we can say actually these animals are nobody else but us. Ve diğer taraftan da diyebiliriz ki bu hayvanlar aslında biziz de. Yes, in our communities we sometimes also have some elephants there. Bizim toplumumuzda da bazı filler olduğunu görüyoruz. And a few tigers. Birkaç tane kaplan da olabiliyor. Not so many deers. Çok fazla geyik olmuyor genelde. But plenty of monkeys. Ama birçok maymun bulunuyor. So by chanting the holy name, you know, we can cross beyond this conditioning. Ve kutsal isimleri söyleyerek bu koşullanmışlığın ötesine geçebiliriz. And we realize we are all eternal spirit soul. Ve biz hepimiz ebedi ruh canlılar olduğumuzu fark edebiliriz. So in this lifetime we may be in a man's body, in a woman's body, Turkish body, Russian body, German body. Belki bu yaşamda bir kadın bedenindeyiz, bir erkek bedeninde, bir Türk olarak doğduk ya da bir Rus ya da Alman olarak. But this is all a very temporary situation. Ama bunların hepsi çok geçici durumlar aslında. Previous life, most likely we had the other gender. Bir önceki yaşamımızda büyük ihtimalle diğer cinsiyetten bir bedene sahip. And then most likely at our previous death we were attached to somebody in the other gender, so then we take birth in the other gender. Ve muhtemelen ölüm anında karşı cinsten bir kişiye bağlılık duyduğumuz için o cinsten bir beden aldık. Yes, but our real identity is the spirit soul inside that body. Ama bizim gerçek kimliğimiz bedenin içerisindeki bu ruh can. So, and by chanting the holy name we get some realization on this. Ve kutsal isimleri söyleyerek bununla ilgili bir farkındalığa ulaşmış oluyoruz. Yes, so this bhakti yoga process is a very powerful process. Bu bhakti yoga süreci çok güçlü bir süreç. Yes, and especially when we accept this chanting of the holy name in our life. Özellikle biz de bu kutsal isimleri söylemeyi And also, hayatımızın bir parçası haline getirirsek. if we read a little bit in Prabhupada's books and Bhagavad Gita, Ve biraz da Śrīla Prabhupāda'nın kitaplarını ve Bhagavad Gita'yı okursak. let me ask, who of you has read something in the Bhagavad Gita? İçimizden kaç kişi Bhagavad Gita'da bir şeyler okudu? Yani. Okay, most of you. Çoğu. Yes, okay, good. İyi. Yes. So by reading every day a little bit in Bhagavad Gita, chanting one round of the Maha Mantra on the beads.
Her gün Bhagavad-gita'dan bir şey okuduğunuzda ve Mahamantra'yı böyle bir tur döndüğünüzde takes only about 10 minutes. bu yaklaşık 10 dakika alıyor. So if we do this regularly, then gradually our whole vision of life transforms. Ve biz bunu her gün yaptığımızda bütün hayata dair bakış açımız yavaş yavaş dönüşmeye başlıyor. Yes, and we become more peaceful. Ve daha huzurlu bir hale geliyoruz. And we understand that actually this material world is not really our home. Ve yavaş yavaş da bu maddi dünyanın gerçekten bizim evimiz olmadığını anlamaya başlıyoruz. Yes, material world is like a prison house actually. Maddi dünya aslında bir hapishane gibi. For all those souls who want to try and be happy in forgetfulness of the Lord. Rabbi unutarak mutlu olmaya ve keyif almaya çalışan kişiler için. Yes, but our real home is the spiritual world. Ama bizim gerçek evimiz spiritüel dünyada. And interestingly, there we find all those things which we are now hankering for. Ve biz gerçekten şu anda özlemini çektiğimiz her şeyi orada bulabileceğiz. Yes, I'm sure nobody here wants to grow old and be diseased. Burada eminim ki hiç kimse yaşlanmak ve hastalanmak istemiyordur. Nobody wants to die. Kimse ölmek istemiyordur. Everybody wants to be happy and blissful. Burada herkes mutlu olmak istiyordur. Everybody wants to live eternally. Herkes yani ebediyen yaşamak istiyordur. We all looking for this perfect and sublime love. Hepimiz bu mükemmel ve muhteşem aşkı arıyoruz. Isn't it? Öyle değil mi? Yes. If we are honest and we look in our hearts, we are all longing for this perfect love. Yani biz dürüst olursak ve kalbimize dönüp bakarsak bu mükemmel aşkı aradığımızı göreceğiz. And all our endeavors here in this material world are actually more or less direct, indirect ways of finding love. Ve bu maddi dünyadaki bütün faaliyetlerimiz doğrudan ya da dolaylı olarak aslında bu sevgiyi bulmak için yaptığımız şeyler. But no matter how hard we try to find it, we can't. Ama ne kadar çabalarsak çabalayalım, yani onu bulamıyoruz. Again and again we somehow get frustrated, disappointed. Tekrar hayal kırıklığına uğruyoruz. So, and we long for this perfect and sublime love because we all have this eternal relationship with the Lord. Ve biz hepimiz bu muhteşem ve saf olan aşkı arıyoruz çünkü hepimizin Rab'le böyle ebedi bir ilişkisi var. Yes, it's one of the soul's main needs to give love and to receive love. Bu ruhun en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Sevmek ve sevilmek. So, and this need is only fulfilled in our relationship with the Lord. Ve bu ihtiyacı da biz sadece Rab'le olan ilişkimizde karşılayabiliyoruz. Yes. So, and by chanting the holy name, that's the main and foremost process. How to re-establish, reawaken this lost and forgotten relationship. Ve bu kaybolmuş ya da unutulmuş ilişkiyi tekrar ortaya çıkarmak için kutsal isimleri söylemek bunu yapmanın en önemli yolu. Yes. So, and the more we are firmly established in this relationship with the Lord, the less we get disturbed and bewildered by so many, miseries in this world. Ve Tanrı'yla olan ilişkimizde sağlamlaştıkça aslında bu dünyadaki ızdıraplar bizi sarsamayacak bir hale gelecek. So, and then when at the moment of death, if we remember the Lord, then we will reach His abode. Ve eğer biz ölüm anında Rabbi hatırlayabilirsek onun mekanına doğru gideceğiz. Yeah, so on this special day of Mahaprabhu's appearance, we should take advantage of this gift He has given us. Ve Mahaprabhu'nun belirlediği bu çok özel günde onun bize verdiği bu hediyeden faydalanmalıyız. Yes, that He made this very simple and sublime for all the people in this fallen age of Kali Yuga to actually finally get out of here. Ve bu Kali Yuga çağında insanların nihai olarak buradan kurtulabilmeleri için aslında bize bu hediyeyi verdi. And it's a very joyful process also. Ve bu çok aslında keyifli bir süreç aynı zamanda. We have so many nice Vaishnava festivals we are celebrating.
Birçok Vaishnava festivali var kutladığımız çok hoş onlar. Nice food, Krishna prasad. Çok güzel yemekler oluyor, Krishna prasad. Such a joyful process. Çok keyif verici bir süreç. So I've been following this for 38 years now. Ben 38 yıldır bunu takip ediyorum. And I would not want to miss a single day. Ve herhangi bir günü kaçırmak istemem, bir günü bile. Even though sometimes there have been challenges. Yani bazen öyle zorluklar olsa da. But all these challenges, they are ultimately Krishna is giving them to us for our purification. Ama bütün bu zorlukların nihayetinde Krishna bizim arınmamız için bize veriyor. Yes, but it is very joyful life. Ama bu çok keyifli bir yaşam. And we have so many interesting projects and wonderful personalities in our movement. Hareketimizde birçok enteresan, ilginç olan proje var ve çok önemli kişilikler var. Yes, so there is never a boring time in Krishna consciousness. Krishna bilincinde hiçbir zaman sıkılmazsınız. So let me see if anybody of you maybe has some question. Belki sorusu olan birisi olabilir. Bakalım. Krishna Mala sorar mısınız? 38 yıl içinde böyle ne yaşadı yani Krishna şaşırttı onu. Yani güzel bir şey şaşırttı. In this 38 years of your Krishna consciousness experiences, what would you say that was a very happy surprise for you? Happy surprise. Well, see, often in Krishna consciousness, not the externally happy times are the best, but often the challenges are the best. Krishna bilincine baktığımızda aslında mutlu zamanlardan ziyade zorluklar daha mutluluk verici olabiliyor. Yes. You know, when our main criteria in life is sense enjoyment, then we think, you know, the so-called happy times are the best. Yani eğer bizim bu yaşamdaki kriterimiz yani duyu tatminini elde etmekse, o zaman böyle mutlu zamanların en iyi zamanlar olduğunu düşünebiliriz. But when Krishna sends us some challenges, then we usually take more shelter in Krishna. Ama Krishna bizim hayatımızda böyle zorluklar yarattığında biz ona daha çok sığınırız. Yes, and then Krishna reveals himself more tangibly. Ve o zaman Krishna da kendini daha somut bir şekilde bize göstermeye başlar. And then we experience so much joy, actually. Ve o zaman aslında çok büyük bir mutluluk yaşarız. Even though externally those moments seem not happy at all. Dışarıdan bakıldığında o anlar hiç mutluluk dolu anlar gibi görünmeselerdi. Yes. So while you asked me about my experience, so maybe I should share something. Benim deneyimimi sorduğun için belki bir şey paylaşabilirim. So the experience I definitely would never ever want to miss in my life. Hayatımda hiç kesinlikle kaçırmak istemeyeceğim bir deneyim olmuştu. Yeah, that experience was actually when I was diagnosed with cancer, believe it or not. Yani inanın ya da inanmayın ama bu da kanser teşhisi konduğu zaman yaşadığım şeydi. They were very special times. Bu çok özel bir zamandı benim hayatımda. Yes, an experience which I definitely would not want to miss. Yani bu öyle bir deneyimdi ki bu deneyimi kesinlikle kaçırmış olmayı istemezdim. Yes, because when you get the diagnosis of cancer, and I had it 2 times, by the way. Yani çünkü kanser teşhisi konulmuştu ki bu bana 2 kere oldu. So that shakes you up a bit. Bu sizi biraz sallıyor. You realize, okay, I better get serious. Yani siz bunun bir şeyin farkına varıyorsunuz. Sanırım biraz ciddiye bindirmem gerekiyor. You start realizing sooner or later I'm gonna die. Çünkü yani birazdan yani öleceğim diye bunu fark ediyorsunuz. You know, we are very expert in sweeping that topic under the carpet.
Yani biz bu konuyu halının altına itme konusunda oldukça uzmanız. Right? We all try to pretend that we will be here eternally. Yani hepimiz sanki ebediyen burada yaşayacakmışız gibi davranıyoruz. And we make ourselves believe that oh, death, this only happens to others, but not to me. Biz şuna inanmaya çalışıyoruz, yani bu ölüm başkalarının başına geliyor ama bizim başımıza gelmeyecek. Yeah, so and then when that death is knocking on our door a bit, then it shakes us up. Ama biraz yani kapıyı çaldığı zaman ölüm bizi sallıyor, sarsıyor. So, and if we have some little spiritual practice, some little connection with Krishna, then we will take shelter there. Eğer biraz spiritüel pratikimiz varsa ve Krishna'da biraz bağlantımız varsa o zaman ona sığınacağız. We have not much other choice. Pek fazla bir seçeneğimiz olmuyor o durumda. Yeah, so and then Krishna reveals himself a little more tangibly. O zaman da Krishna kendini biraz daha ortaya çıkarıyor, daha somut bir şekilde. So and that actually gives so much joy. Ve bu aslında o kadar çok mutluluk veriyor ki. Even though while you have cancer, Yani kanser olsanız bile. it can be quite a joyful experience. Bu çok mutluluk verici bir deneyime dönüşebiliyor. Yes, yes. So, yes, these are some experiences which I never would want to miss. Bu deneyimler benim hiçbir zaman kaçırmış olmak istemeyeceğim deneyimlerden. And I also had that experience that as gradually I was recovering, Krishna was fading a little bit away again. Ben biraz yani yavaş yavaş iyileşmeye başladığımda Krishna'nın da biraz daha oradan kaybolmaya başladığını fark ettim. Yes, yes. So and then I was thinking, oh, yeah, it was so sweet those times, you know. Ve sonra bunu fark ettim. Bu zamanlar çok tatlıydı aslında. Yes, but very easily we lose that mood of helplessly calling out to Krishna. Ama biz bu yani çaresizce Krishna'ya yalvardığımız ya da onu çağırdığımız o hali, ruh halini çok kolaylıkla kaybedebiliyoruz. Yes, and I remember when I went into my cancer surgery in the morning, I was chanting all my rounds before. Ve kanser için yani ameliyat olacağım sabah, ameliyata girmeden önce bütün turlarımı yapmıştım. And my meditation was not, oh please Krishna, maybe it's not cancer, please save me. No, I was not praying like that. Benim meditasyonum da şu değildi yani, belki kanser değildir, Krishna lütfen yardım et. Buna odaklanmamıştım. My meditation was to simply try and put myself in Krishna's hands. Benim meditasyonum kendimi Krishna'nın ellerine bırakmaktı. My meditation was, okay Krishna, whatever you want to do with me, I'm ready to accept. Ben şöyle dedim yani, Krishna tamam, bana ne yapmak istiyorsan ben buna hazırım. So and if we have that meditation, then we actually take shelter. Ve biz eğer bu şekilde meditasyon yaparsak aslında sığınmış oluruz. When we give up our plans and we are ready to accept Krishna's plan. Kendi planlarımızdan vazgeçip Krishna'nın planlarını kabul etmeye hazır olduğumuz anda. And I was amazed how peaceful I was. Ve buna inanamıyordum yani ne kadar huzurlu olduğumu. I was almost shocked. How is it possible? I'm going into a cancer surgery. I don't know how I will come out of it. And I'm so relaxed and peaceful. How is it possible? Neredeyse şoktaydım yani. Bu nasıl mümkün olabilir diye düşünüyorum yani kanser teşhisi konuldum. Ameliyata gireceğim. Ameliyattan çıktığımda ne olacağını da bilmiyorum ama kendimi çok huzurlu hissediyorum ve çok rahatım. So in this way it really put this Krishna consciousness for me to a test. Yani bu şekilde gerçekten bu benim Krishna bilincimi test eden bir durum oldu. And I realized this Krishna consciousness works. O zaman da bu Krishna bilincinin işe yaradığını fark ettim. How else can you be peaceful when you enter a cancer surgery? Yani böyle bir durum olmasaydı nasıl yani rahat olabilirim, nasıl huzurlu olabilirim ameliyata girerken? And I was doing chemotherapy in Melbourne in Australia. Avustralya'da Melbourne'da kemoterapiye giriyordum. And my oncologist was saying to me, I have never seen such a happy cancer patient as you are. Ve onkoloğum da bana senin kadar mutlu bir kanser hastası hiç görmedim dedi.
And he was like, it looks like this Krishna consciousness is doing something. And I said to him, well, maybe you want to recommend it to all your cancer patients. But yeah, this was not so acceptable to him. But it was probably for an oncologist the best way to be convinced of the process of Krishna consciousness by having a patient who is pretty happy. Ama bir onkolog için sanırım Krishna bilincine ikna olması için en iyi yollardan bir tanesi bu olabilirdi. Mutlu olan bir kanser hastasına sahip olmak. Any other question? Başka soru soran? Yes, Prabhu. 38 years is a pretty long time to have Krishna consciousness and their association. So I want to ask two questions. Both are related to each other, so that we get benefited of your experience. In the beginning, actually, what happens, there are two things which are going hand in hand when we start practicing the spiritual life. Two things are happening. One is like people who really do not understand what is happening with them. And we sometimes, Krishna is pulling us to this direction and we don't know. And some sort of people are there also who are actually, finding this association is a kind of different life that people are chanting, enjoying, and they are thinking it's a kind of fun and enjoyment in this life. So just wanted to understand from your experience how you came into this association and consciousness, and how we can understand that we are really entering into this spiritual life seriously. Krishna is putting us to this consciousness. Okay. 38 yıl yani Krishna bilincini pratik etmek için oldukça uzun bir süre ve ben sizin deneyimlerinizden faydalanmak için iki tane soru sormak istiyorum özellikle. İlki, yani biz bazen bu Krishna bilinci hareketine başladığımızda, girdiğimiz zaman Krishna aslında bizi sürüklüyor, yani kendine doğru çekiyor bazı kişiler için. Bu böyle gerçekleşiyor. Bazı kişiler ise bunun çok eğlenceli olduğunu ve çok güzel bir hayat olduğunu düşünerek ona cezboluyorlar. Sizin deneyiminiz nasıl oldu? Yani sizin için bu süreç nasıl gerçekleşti ve biz gerçekten spiritüel bir yaşama başladığımızı ve bunu ciddi bir şekilde yani yapmamız gerektiğini nasıl anlayabiliriz? Yani Krishna'nın bizi buna yönlendirdiğini nasıl anlayabiliriz? Well, first of all, 38 years is not so long. Her şeyden önce 38 yıl o kadar uzun bir süre değil. You know, compared to how many lifetimes we were in forgetfulness of Krishna, so 30 years is not long at all, actually. Kaç yaşam boyunca Krishna'yı yani unuttuğumuzu düşünecek olursak 38 yıl çok da uzun bir süre değil. Yeah. And all right, I'll quickly share how I met Krishna consciousness. Yani ben kısaca bunu paylaşabilirim, yani nasıl Krishna bilinciyle karşılaştım. Oops, how did that happen? Yes, I am originally from Germany. I don't know if you mentioned. I heard Australia a few times. Ben Almanya'da doğdum orijinal olarak yani. So in Germany, I was working in a medical profession. Ve tıbbi bir mesleğim vardı. Tıp alanında çalışıyordum Almanya'dayken. Because I always wanted to do something beneficial for suffering people in this world. Çünkü her zaman bu dünyada acı çeken insanlar için faydalı olabilecek bir şey yapmak istemiştim. But then very quickly in my medical work I could understand that my treatments don't give true happiness to people. Ama kısa sürede yani bu tıbbi müdahalelerin aslında insanlara gerçekten mutluluk vermediğini fark ettim. So I became very dissatisfied actually. Ve aslında çok büyük bir tatminiyetsizliğe sahiptim yani. Even though I was earning good money, I had everything I could imagine. Çok iyi kazanıyordum, yani düşünebileceğim her şeye sahiptim. But still no satisfaction at heart. Ama yani içimde mutlu değildim kalbim. And I actually came to such a point where I was so frustrated.
Ve öyle bir noktaya geldim yani o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordum ki. Even though I enjoyed my work, but still that frustration was there. Yani işimden keyif alıyordum ama yine de bu mutsuzluğu da yaşıyordum. So I came to the point where I gave up everything. I sold everything, gave everything away, all my medical books. I somehow knew I will not need this anymore. Bir şekilde her şeyi bıraktım yani kitaplarımı sattım artık tıp kitaplarına ihtiyacım olmayacağını düşündüm. And I traveled half around the world, you could say. Ve dünyanın yarısını gezdim neredeyse. All around Europe except Turkey. Bütün Avrupa'yı gezdim Türkiye hariç. And Africa, Australia. Afrika'yı, Avustralya'yı. And then in Australia, that's where I met the devotees. Ve sonra Avustralya'da adananlarla karşılaştım. And I came to a farm outside of outside of Sydney. Sydney'in dışında bir çiftliğe geldim. And I had no idea about Krishna consciousness. Ve Krishna bilinciyle ilgili hiçbir fikrim yoktu. And I only wanted to visit this farm for 1 week, just to get some free food and accommodation to work in the garden. Sadece yani bahçede çalışıp orada yiyip yani bedava yiyip yemek ve kalacak yer düşüncesiyle gitmiştim yani. So, but then after 1 week, I moved from the guest room to the ladies' ashram. Ama bir hafta içinde misafirhaneden bayanların kaldığı aşrama geçiş yaptım. Yes, the devotees had given me 2 books, Bhagavad Gita and Science of Self-Realization. Adananlar bana 2 kitap vermişlerdi. Bendeki Dranki bilimi ve Bhagavad Gita. And I read them parallel. Ve onları aynı anda okudum. And second chapter of Bhagavad Gita, I skipped the first one. Too many names. İlk bölümü atladım, çok fazla yabancı isim vardı. But second chapter, wow, so many verses which were really like eye-openers. Ama ikinci bölümden itibaren okuduğum kıtalar çok zihnimi açmaya başlamış. So and then after 1 week, I was convinced this is what I have to try. Yani bir hafta sonra tamamen ikna olmuştum yani denemem gereken şey bu diye düşünüyordum. So and then I never left the Association of Devotees. Ondan sonra Adana'nın birlikteliğini hiç bırakmadım. And I mean your other question, it is really like that the Lord as Paramatma is sitting in our heart. Ve bu gerçekten böyle yani diğer sorunuzla da ilgili olarak Rab Paramatma olarak bizim kalbimizde oturuyor. And He has been accompanying us for so many lifetimes. Ve birçok yaşam boyunca yani hep bizimle birlikteydi. Simply patiently waiting for the moment when we finally turn towards the Lord. Ve sabırlı bir şekilde bizim nihayetinde ona döneceğimiz o anı bekliyordu. And He's always trying to remind us of our lost and forgotten relationship. O sırada da hep bize o kaybolmuş ve unutulmuş olan ilişkimizi hatırlatmaya çalışıyordu. So and then when the living entity comes to this point where he feels frustrated like I did. Ve canlı varlık da kendini gerçekten yani kötü hissettiği bir noktaya geldiğinde benim yaşadığım gibi. So then Krishna personally arranges that we meet a devotee. O zaman Krishna kişisel olarak bir Adana'yla karşılaşabilmemiz için bir ayarlama yapar. Yes, then the heart is like fertile soil where the seed of bhakti can be planted. O zaman yani kalp bhakti tohumunun yerleşebileceği ve yetişebileceği verimli bir toprak haline gelmiştir. Queen Kunti also says that in the Bhagavatam. Bhagavatam'da Kraliçe Kunti de aynı şeyi That we have to be materially exhausted. O bizim maddi olarak tükenmiş olmamız gerektiğini. That we have to come to this point where we get sick and tired of trying to enjoy it. Yani maddi dünyada keyif almaya çalışırken artık kendimizi hastalanmış gibi hissettiğimiz ve çok yorulduğumuz bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Yeah, so and from there everything else comes. Ve ondan sonra da her şey başlıyor. Then we meet a devotee or we get some little prasadam somewhere and then. Sonra bir Adana'yla karşılaşıyoruz. Bir yerde ufak bir prasadamla karşılaşıyoruz. Yes. But nevertheless we always have this this independence to decide, to turn towards Krishna and continue developing our relationship, or to turn our back to Krishna. Ama her zaman bağımsızlığımız da devam
ediyor yani Krishna'ya doğru dönebiliriz ve ondan uzaklaşmayı da tercih edebiliriz. So that independence Krishna always gives us. Ve bu bağımsızlık Krishna bize her zaman veriyor. Because true love has to be voluntary. Çünkü gerçek aşk yani gönüllü olabilecek olan bir şey. Yeah. Anything else? Başka bir şey? Yes. Thanks for coming. Nice to meet you. I just would like to ask, you're also medical doctor or you work in medicine. Have you also tried to compare this solutions of your Bhagavad Gita with the modern science, and have you seen like how the way the science explained it, or like have you ever like also tried to contribute to the science that what is said in Bhagavad Gita in science, it means that, or in medical sciences? Or you just went like spiritual process, never went back to the science again? Benim sorum şu, siz tıpla da ilgilendiğiniz için daha önce şunu sormak istiyorum. Yani bu bilgiyi elde ettikten sonra, yani Krishna bilincine geldikten sonra, Bhagavad Gita'yı okuduktan sonra bunu bilimsel bakış açısıyla da hiç değerlendirdiniz mi, yoksa hiç geri dönüp bakmadınız mı? Yeah, so I personally took that path that I fully dedicated myself to treating the soul rather than the body. Ben tamamen kendimi yani bedeni değil de ruhu tedavi etmeye adadım. I used to work in rehabilitation. Ben daha önce rehabilitasyonda çalışıyordum. So now I'm doing rehabilitation for the soul. Şimdi de ruh için bunu yapıyorum. We really need this. Biz gerçekten buna ihtiyaç duyuyoruz. There's so many doctors and therapists out there already. Birçok doktor var, terapist var, halihazırda çalışıyorlar. But what mankind really needs is people who propagate this transcendental knowledge. Ama insanın ihtiyaç duyduğu şey gerçekten bu transandantal bilgiyi yayan kişilerin varlığı. Because the ultimate solution to all disease, to all suffering is not to get another material body. Çünkü bütün hastalıkların, bütün ızdırapların nihai çözümü tekrar bir maddi beden elde etmemek. That's the ultimate solution. Nihai çözüm bu. You know? Yes. So I decided for that path to fully dedicate myself to that. Ben tamamen kendimi bu yola adamaya karar verdim. So I never went back to medical work, not a single day. Hiçbir zaman bu tıbbi çalışmalara geri dönmedim. Bir gün bile harcamadım. Yes, as I said, I already gave all my medical books away before I even met the devotees. Ben zaten adınanlarla karşılaşmadan önce bile bütün tıp kitaplarını bırakmıştım. But I mean, it's not that everybody has to take that path. Ama herkesin bu yol gitmesi gerekmiyor. You know, we also have a lot of professionals who stay in their profession and they do some preaching there. You know? Ama yani mesleklerine devam edip Krishna bilincini yine insanlara veren birçok farklı kişi de var hareketimizde. And like for example in Mumbai in India we have a hospital, Mumbai'de Bhaktivedanta Hospital. Bhaktivedanta hastanemiz var. That's where I had my cancer surgeries. Ben de kanser ameliyatlarımı burada yaptım. Yeah, so there's so much staff there fully practicing devotees, you know. Oradaki birçok kişi de, yani çalışanların hepsi aslında adamanlar ve hepsi de devamlı pratik yapan kişiler. Yeah, so there's so many different options how we want to, you know, implement this Krishna consciousness in our life. Hayatlarımızda bu Krishna bilincini nasıl yaşayacağımıza dair birçok farklı yol var, birçok farklı ihtimal var. Yeah, so it doesn't mean that we all have to give up our professions or something. Yani hepimizin mesleklerimizi bırakması gerekiyor diye bir şey yok. But this was just my path. Benimkisi böyle oldu. Okay. Yes. Just speak loud. I wanted to ask, so I'm still young and I have some young friends who are also in Krishna consciousness. And we came to Krishna consciousness later, we weren't born into it. So in your experience, do you have some recommendations to people who grew up differently
them in the culture of Krishna consciousness, but who later come into it, and who really want to advance, but who are just learning about Krishna consciousness and just trying to go forward. So in general, for young people. Yani ben genç bir hanımım. Böyle etrafımda da yine genç arkadaşlarım var, yani Krishna bilincinde olan. Sizin ama biz böyle yani Krishna bilinçli bir aile doğmadık, yani bu şekilde büyümedik. Yani bu şekilde büyümeyen kişilere sizin vereceğiniz bir tavsiye var mı, yani Krishna bilincinde ilerlemek isteyen ama bu kültür içinde yetişmemiş olan kişilere? Well, I also was like that, you know. I didn't take birth in Krishna consciousness. Yani benim de durumum öyleydi. Yani ben de Krishna bilinçli bir ailede doğmadım. And I was already 26 when I met the devotees, so it's not that young. It is young, but not that young. Adananlarla karşılaştığımda da 26 yaşındayım, yani çok da genç değilim, yani genç sayılırdım belki ama çok da genç değildim. So it's simply a matter of taking the process seriously. You know, there's no shortcut. Yani bu tamamıyla bu süreci ciddiye almakla ilgili, yani bunun bir kestirmesi yok. So we have to chant nicely. İyi bir şekilde mantrayı söylemeliyiz. For those who are interested, on Thursday we will talk a little bit more about the chanting. İlgisini çekenler için Perşembe günü bu mantra söylemekle ilgili daha derinlemesine konuşacağız. So, and we have to read Prabhupada's books regularly and hear. Bizim yani Şrila Prabhupāda'nın kitaplarını düzenli olarak okumamız gerekiyor ve duymamız gerekiyor. And obviously to do all this in the association of devotees is very powerful. Ve tabii ki adınanların birliklerinde yapmak çok güçlü bir şey. And we should also engage in some practical service under the guidance of senior devotees. Ve senior adananların rehberliğinde bir takım faaliyetlerde de bulunmak önemli. Yes, and then there's so many other little details which are also important. Sonra bir sürü başka ayrıntı da var, onlar da önemli. Actually, it's simply a matter of desire. Aslında bu nihayetinde arzularımızla ilgili bir şey. Rupa Goswami tells us that the main and foremost qualification for pure bhakti is intense greed to get bhakti. Rupa Goswami bizim yani bhaktiye ulaşmamız için ihtiyacımız olan şeyin yoğun bir açgözlülük olduğunu söylüyor. He calls it loyam. Loyam. Yes. So if we are intensely desiring to get Krishna, eğer biz gerçekten çok yoğun bir şekilde Krishna'ya sahip olmayı arzuluyorsak, Paramatma in the heart witnesses that. Paramatma kalbimizde buna tanık oluyor. And Paramatma, or Krishna, will arrange the right thing at the right time to come our way. Ve Paramatma doğru şeyin doğru zamanda yolumuza çıkması için gerekli ayarlamaları yapacaktır. Yes. And all different doors open at different times. Ve farklı zamanlarda farklı kapılar açılacak. It's all a question of desire. Bunların hepsi aslında bizim arzumuzla ilgili. So, and that intense greed we can also cultivate when we chant our japa. Ve biz japamızı yaparken de bu yoğun açgözlülüğü aslında geliştiririz kendimizi. That we have this prayerful mood, Krishna, I want you, please accept me. Dua eder bir şekilde Krishna'ya yani seslenebilir, lütfen beni kabul et diyebiliriz. Like Advaita Acharya was calling out for the Lord to appear. Aynı Advaita Acharya'nın Rabbin belirmesi için ona dua ettiği gibi. In the same way, we are also meant to call out in desperation for the Lord to appear. Biz de aynı şekilde Rabbin belirmesi için aynı ruh haliyle bu şekilde ona seslenmeliyiz. Yes, so it's just a question of desire. Yani bu tamamıyla isteklerimizle ilgili. Alright, so maybe just to conclude, may I quickly tell you something about these books I wrote? Ve yani bitirmek için bu yazdığım kitaplarla ilgili kısa bir şeyler söyleyebilir miyim size? I actually have a little institute for spiritual culture. Spiritüel kültür için ufak bir enstitüye sahibim. Yes, because in my
preaching work in Bangladesh, I learned so many things. Çünkü Bangladeş'te bulunduğum sırada birçok şey öğrendim. How our Vaishnava philosophy is meant to be lived. Yani bizim Vaishnava felsefemizin nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili. And that inspired me to establish this institute because I realized that we need some systematic training and education. Ve bu enstitüyü oluşturma konusunda bana ilham verdi. Çünkü sistematik bir eğitime ve pratiğe ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Just to learn the philosophy is a good start, but then comes step number 2. We have to apply it, we have to live it. Felsefeyi öğrenmek ilk adım ama sonra bir de onu uygulama ve yaşama kısmı geliyor. Yes, so and I put all different courses together, which I'm teaching in different parts of the world. Dünyanın farklı yerlerinde verdiğim kursları bir araya getirdim bu enstitüde. So and then it was actually His Holiness Shiva Swami who ordered me, "Where are your books? You should write." Ve aslında sonra Shiva Swami bana bu talimatı verdi. Senin kitapların nerede dedi. Senin yazman gerekiyor. Yes, he's actually one of my dear well-wishers and sources of inspiration. O benim iyi dilekçilerimden ve ilham kaynaklarımdan bir tanesi. So he ordered me, "So now you have your institute, where are your books?" Bana emir verdi yani. İşte enstitünü kurdun mu? Şimdi kitapların nerede dedi. Yes, really, I mean, if he hadn't said that, I don't think I would so easily have gotten the idea that I should write, you know. Eğer gerçekten ama bunu söylememiş olsaydı bilmiyorum, bu fikri kolay kolay katılamayabilirdim yazmam gerektiğini. So the first book I published, actually I wrote this one during my first chemotherapy. Bu kitabı ilk kemoterapim sırasında yazdım bu ilk kitabım. If I hadn't had cancer, I probably wouldn't have started writing, you know. Kanser olmasaydım muhtemelen yazmaya başlamayacaktım. But I couldn't travel, so I thought, okay, now is my chance to write. Ama tek seyahat edemediğim için tamam dedim, yazmak için bir şans oldu bu bana. So spiritual culture, Krishna's divine system. Kṛṣṇa'nın ilahi sistemi, spiritüel kültür sistemi. This is all about man, woman, nature's qualities, how they're meant to complement each other. Bu kadın ve erkeğin doğasıyla ilgili, onların nasıl birbirlerini tamamlamaları gerektiğiyle ilgili, nitelikleriyle ilgili. It targets the whole gender confusion. Bütün bu cinsiyetle ilgili olan kafa karışıklığına aslında. That man, woman are very different. Yani kafa karışıklığına hitaben yazılmış bir şey. Because they're meant to play different roles. Kadın erkek birbirinden çok farklılar çünkü farklı roller oynamaları. And we women are very powerful. Ve biz kadınlar çok güçlüyüz. Feminine Shakti, very powerful. Feminen şakti çok güçlü. But we should use it in order to be the power of inspiration to the men. Ama biz bunu erkekler için bir ilham kaynağı olmak için kullanmalıyız. I'm sure all the men like to hear that. Erkekler bunu duymaktan hoşlanıyorlar. Yes, we women are not meant to compete with the men, but we are meant to empower the men. Bizim yani erkeklerle yarışmamamız ama onları güçlendirmemiz gerekiyor. So any woman here who can read in English and who wants to have harmonious relationships with men around herself, you better check out this book. Yani İngilizce okuyabilen ve etrafındaki erkeklerle uyumlu bir ilişki sürdürmek isteyen her kadın için bu kitabı tavsiye ediyorum. And it's also available in Russian language. Başka bir dilde Rusça'da da. Yes. And all the men who want to receive the empowerment and support from the women. Ve kadınlardan bu ilhamı ve bütün bu gücü almak isteyen erkekler için de, which they definitely deserve. Ve bunu da kesinlikle hak ediyorlar onlar. They should also check out this book. Onlar da buna bakmalılar. So then we have sheltering relationships. Sonra sarılma veren ilişkiler. This is all about the importance of having a counselor. Bu da bir danışmana sahip olmanın önemiyle ilgili. That just having a Diksha Guru not enough guidance. Sadece bir Diksha Guru'ya sahip olmak yeterli bir rehberlik sağlamıyor. We need somebody on a more regular basis who helps us to move forward. Bizim daha düzenli bir şekilde görüşebileceğimiz ve bizim ilerlememize yardımcı olan bir
danışmana ihtiyacım. If we don't have that, very easily we stay in our comfort zone. Eğer biz buna sahip olmazsak çok kolay bir şekilde rahat olduğumuz alanda sıkışıp kalırız. And then we become stagnant. Ve o zaman da durağanlaşırız. And then we may be coming for 30 years to the Sunday program, but we are not going anywhere. Takılıp kalırız. Yani belki 30 yıl boyunca programlara geliyor olabiliriz ama hiçbir ilerleme kaydedemiyor olabiliriz. Yes. So when you read this book, you will be convinced that without having a counselor and eventually becoming one to others, we actually cannot make advancement. Ve bu kitabı okuduğunuzda bir danışmana sahip olmadığınızda ve başkaları için de siz bu danışmanlığı vermediğinizde aslında ilerleyemeyeceğinize ikna olacaksınız. So then we have the false ego, our constant companion and troublemaker. Bir de bu kitabımız var. Sahte ego, yani bizim her zaman yanımızda olan arkadaşımız ve problem yaratıcımız. I think the title speaks for itself. Sanırım başlık kendini açıklıyor. All I can say is it has helped me a lot to detect how my false ego gets into my way. Yani tek söyleyebileceğim bu kitapla ilgili bu kitap benim kendi sahte egomu nasıl yoluma çıktığını görmeme yardımcı oldu. Almost every day. Neredeyse her gün. And it's so subtle that we often miss it. Ve o kadar ince bir düzeyde gerçekleşiyor ki biz çoğu zaman bunu göz ardı ediyoruz. Yes, in fact, in kṛṣṇa consciousness, we can miss completely the target very easily. Ve biz kṛṣṇa bilincinde çok kolaylıkla hedefi unutabiliriz, hedeften uzaklaşabiliriz. And we can feed and boost the ego instead of dissolving and subduing it. Ve sahte egomuzu çözüp onu ortadan kaldırmak yerine gittikçe onu besleyerek büyütebiliriz de. Yes. And there's also a chapter on chanting the holy name in it. Ve bunun içinde kutsal isimlerin söylenmesiyle ilgili bir bölüm. Yes, because I do like to conduct holy name retreats. Çünkü ben kutsal isim inzivaları yapmaktan hoşlanıyorum. Very important topic. Çok önemli bir konu. And last but not least, entering the grihastha ashram. How to do it, how better not to do it. Bu da grihastha ashramına girmekle ilgili, yani evlilik yaşamına girmekle ilgili. Nasıl yapmak gerekir, nasıl yapmazsak daha iyi olur. Yes, very helpful for people who are not married yet. Henüz evlenmemiş olan kişiler için çok faydalı bir kitap. Or for people who have just gotten married, but maybe their married life is not a grihastha ashram. Ya da yani yeni evlenmiş olan ama belki de yaşamları grihastha ashramı şeklinde olmayanlar için. And it's also helpful for people who try to help other devotees in finding a compatible partner. Ve diğer adananların uyumlu bir eş bulmaları konusunda yardımcı olmak isteyen kişiler için de çok faydalı bir kitap. Yes, it's actually like a handbook for matchmaking. Aslında arabuluculuk için bir kitabı gibi. Yes, because especially in spiritual life there's so many different levels of compatibility. Çünkü spiritüel hayatta çok farklı uyumluluk seviyeleri var. Yes, and very easily we don't see them when we have the pink glasses on and we are in love. Ve biz pembe gözlükleri takıp da aşık olduğumuzda da bunları görmüyoruz. Yes, so I hope this book is a little contribution to improve and stabilize our family life. Umarım bu aile hayatımızda geliştirme konusunda ve onu daha stabil bir hale getirme konusunda bir katkı sağlayabilir. Yes, so if anybody is interested to get any books, these two books are 140 liras, not euros. İlgilenenler için bu kitaplar 140 TL, euro değil. Actually, this is special price for Turkey. Aslında bu Türkiye için özel bir. Yes, in Germany I sell them for 15 euros. Almanya'da bunları 15 euroya So satıyoruz. you're getting them for half the price. Yani siz burada yarı fiyatını almış oluyorsunuz. Special arrangement. Özel bir ayarlama yaptık. So, and these two books are only 120 liras. Bu kitaplarda sadece 120 lira. So even a lunch downstairs costs you more than that.
Right? Aşağıdaki öğle yemeği bile daha pahalı değil mi? So I dare say this should feed your bhakti ladder more than one lunch, I hope. Umarım bu sizin bhakti ratanızı bir öğle yemeğinden daha fazla besleyecek. Yes, so if you want to get any books, then please come and see me afterwards. Eğer kitap almak isterseniz gelip beni bulabilirsiniz. Okay, so thank you so much for your kind attention. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Srila Prabhupada ki Samaveda Bhaktivinoda ki Gaura Purnima Mahotsava ki Gaura Purnima Devaki, Devi, Dasi ki. Thank you very much. Hare kṛṣṇa. Şimdi